Tekkede sübyan nöbetim var. Hadi beraber geçelim. Hayatta olmaz. Küsüm ben o Ali deneyecek herife. Lütfen. Olmaz. Bakın şimdi küs olabilirsiniz ama küs kalacağınızı sanmıyorum. Aşk bahsinde o kadar şanslısınız ki. Keşke ben de sizin kadar şanslı olabilsem. Şansını kendin yakalayacaksın. İyi ama nasıl? Sabırla. Kendi işini bitiremedin de benim elimde mi ölmeye geldin? Eğer istersen beni öldürebilirsin, sana direnmem. Bu da yeni tezgahın mı? Tam 6 aydır arıyorum seni. Neden kaçtın? Kızımın yasını tutmaya hakkım olmadığını mı düşünüyorsun? Onu nereye defnettin? Sana sordum. Onu nereye defnettin? O şimdi annesinin yanındadır. Cennette. Peki sen? Sen nereye gideceksin? Biliyor musun? Cehenneme. Hissediyor musun ateşi? Ölümü, günahlarını, yıktığın hayatları, aldığın hakları. Ve bunların vebalini ödeyeceğin cehennemin azabını hissediyor musun? Lara! Milletini ağzına alma. Atını ağzına alma. Lara'yı önce sen unutacaksın kardeşim. Mustafa'm çok kötü günler geçirdi. Biraz sabır, biraz sebat kardeşim. Bak ondan sonra Mustafa'mın gözleri senden başka kimseyi görmeyecek. Kimseyi. Bir de centilmen olacaksın. Centilmen erkeklere söylenendi değil mi? İşte bu da bunun kadınlar için olanından. Her neyse. Bana bak Ali Efendi. O kadar kolay mı sandın? Sen bağır çağır kalbimi kır. Ondan sonra oradan buradan topladığın çiçeklerle gönlümü alacağını san. Gördün mü bak? Gözümün nuru. Okyanus gözlüm benim. Tamam ben bu çiçekleri gelirken mezarlıktan yolmuş olabilirim. Ama ben fakir bir zabit eskisiyim be Süreyya'm. Bu çiçeklerle kalbimden başka sana vereceğim hiçbir şeyim yok ki. Yok. Tamam tamam. Tabii Hanım, acil vaka. Gazanfer Çavuş'u vurmuşlar. Gazanfer! Ameliyathane hazırlayın hemen. Gazanfer! Dayan aslanım. Dayan Gazanfer. Kardeşim. Dayan kardeşim. Kim yaptı bunu sana? Nasıl oldu bu iş? Acele edin, çabuk. Ben onun babasıydım. Herkes
Herkesten çok sevdim onu ben. Onu kurtarabilmek için her şeyimi verirdim. Tıpkı senin gibi. Ama ikimiz de onu kurtaramadık. Neden buradayım biliyor musun? Sana artık kızgın olmadığımı söylemek için. Sen ne iğrenç bir adamsın. Keşke geçmişimizi değiştirebilseydik Mustafa. Keşke senin gibi iyi bir insan olabilseydim. Ama şimdi hiçbir şeyin bir manası yok. Gücün, kudretin, yaşamın, vicdanımın asıl sahibi kızım. Lara ölmeseydi. Onu nereye defnettin? Çık git buradan. Bir kez daha karşıma çıkma. O çok uzaklarda Mustafa. Çok uzaklar. Nasıl oldu bu iş Allah? Mecitler arka taraftaki ambarlardan silah sesleri duymuşlar. Koştuk yetiştirdik. Eşkal falan görmediniz mi? Kim yaptı bunu? Kim? Vallahi iyi iş bitirdik. Kurtulduk Gazanfer'den. Hiçbir şeyden kurtulmadınız. Sizi nasıl buldular? Selamun aleyküm. Aleykümselam hocam. Hayırdır oğul? Nen var? Ne yapıyoruz biz hocam? Ne demek istersin oğul? Yani burada ne yapıyoruz? Böyle dediğine göre sana bir haller olmuş. Belli ki yüreğindeki yangını
Birileri harlamış. Polis. Ziyaretime geldi. Buraya. Geri döndüğüne göre İstanbul'da yarım bıraktığı işler var demek ki. Onu öldürebilirdim. Ama yapmadım. Ailemi öldüren, bana dünyayı zindan eden adam avcumun içindeydi. Ama onu öldürmedim. Peki oğul. Öldürseydin adaleti sağlayacak mıydın? Neyin adaleti hocam? Delil dedik. Şahit dedik. Adalet dedik. Elimiz kolumuz bağlı kala kaldık. Suçlu olduğu katı olan melunlar da gözümüzün içine baka baka suç işlemeye devam ettiler. Bizimle alay eder gibi etrafımızda cirit attılar. Onlarda silah, bizde adalet. Neyin adaleti hocam? Bunca canımız gitti. Yetmez mi? Bende adalet falan yok. Bitti. Evlat dediğin demirden leblebi gibidir. Çiğneyebilene aşk olsun. Üsküplü. Gerçek ismin neydi senin? Manastır'daki ismin. Stavros. Stavros. Buradaki görevin bitti. Seni manastıra geri yollayacağız şimdi. Padre seni görmek istiyor. Padre mi? Yıllardan beri kardeşlerinden ayrı kaldın. Nihayet onlarla kavuşacaksın. Karakol eylemi başarısız oldu ama. Sen görevini layıkıyla yaptın Stavros. Bizi mahcup etmedin. Yüce Efendi sana takdirlerini gönderdi. Bu büyük bir onur. Bugün bizim için çok özel bir gün. Kardeşliğin en güçlü savaşçıları burada. Yakında Stavros da bize katılacak. Marifetli bir savaşçı değildi. Ama iyi bir tuzakçıydı. Herkesin bir vazifesi var. Maruf doğru söylüyor. Evlatlarım, kardeşliğe. Emir ve talimatlarım müzakere edilebilir şeyler midir? Haşa sultanım. Öyleyse nedir bu müzakere arzunuz? Geçmişte birçok hususta haklı çıktın. Belki bu konuda da haklı çıkacaksın. Lakin kanaatim katidir. Bu işi deneyeceğiz. Emredersiniz sultanım. Lakin Lakin
İstihbarat kirli bir iştir. Yıllarını kadılıkla geçirmiş bir adalet adamının yapacağı iş değil. Mustafa ve Ali iyi zabitler. Çok istidatlı çocuklar. Lakin istihbarat teşkilatının bu kadar yüksek seviyesine tepeden inme konulacak kadar yetişmediler. Ayrıca bu durum teşkilatın yıllar içerisinde oluşmuş liyakat tahammüllerine uygun değil. Sıkıntı çıkarır. Bunlara diyeceksin ama içinde tutuyorsun değil mi? Paşa, seni teşkilatın başına koyduğumda yaşadığımız sıkıntılar malumundur. Bu delinin bu mevkide ne işi var dediler. Efendimiz. Sen ne yaptın? Bu lafları edenleri mahcup ettin. Paşa, fevkalade bir dönemden geçiyoruz. Bize bu vatanı senin gibi seven deliler lazım. Siz nasıl münasip görürseniz. Biz lüzumu neyse onu yaparız. Âlâ. Gıyasettin Efendi, senin de tüm teşkilatında yeni başkanıdır. Allah utandırmasın. Ne olmuş? Vurmuşlar kardeşim. Durumu nasıl? Koğuşa çıkarttılar. Biz de Leyla bacıyı bekliyoruz. Kurşunu çıkardık, koğuşa aldık. Müşahede altında tutacağız. İyileşecek Allah'ın izniyle. İnşallah. Çok şükür. Kendine mi? Görebilir miyim? Şimdi dinlenmesi gerek. Kısa sürecek, bir dakika. Sağ ol. Müsaadenizle hocam. Gazanfer. Gazanfer. Aç gözlerini. Hadi kardeşim. Geçecek. Hadi. Kim yaptı bunu? Ha? Kim? Bir daha söyle. Üsküp'te. Kim bunlar? Karaanoğullarının çocukları. Bu kadar küçük bir iş için mi kardeşliğin en iyi adamını gönderdiler? Stavros. Biz sorgulamayız. Yaparız. Doğru. Yetişecek yeni neferler gerekiyor kardeşliğe. Biz aynı eve gidiyoruz. Bir süre orada saklanacağız. Ortalık yatışınca sen de aramıza katılacaksın. Padre emirleri.
Nasıl buldun onu? Aylardır arıyorum. Karakola bir ihbar geldi. Liman çevresinde görüldüğüne dair. Gerçekten de bizi görünce kaybolmaya çalıştılar. Ama takip ettik. Liman bölgesi. Ah Hamdi ya. Akıllanmayacaksın. Sonra Bizi özellikle eski ambarların oraya çektiler. özellikle derken Belki inanmayacaksınız ama sadece beni istiyor gibiydi. Beni vurduktan sonra isteseydi kolayca öldürebilirdi. Ama yapmadı. Yanıma geldi. Sizinle ilgili bir şey söyledi. ne dedi? Kardeşlik için Mustafa beni bulsun. Kardeşlik için Mustafa beni bulsun. Kardeşlik. Stavros meselesini hallettin mi? Evet Yüce Efendi. Çok akıllı bir padişahla karşı karşıyayız. Padişahı bu kadar tehlikeli yapan nedir biliyor musun Efendi Alexander? Dünyanın gidişatını ve siyasetini iyi okuması efendim. Hem evet, hem hayır. Hem doğru, hem yanlış. Dünyayı yöneten asıl güç insanların küçük hırslarıdır Efendi Alexander. Zannetme ki dünyayı krallar veya parlamentolar yönetir. Hiçbir muktedir insanların rızası olmadan onları uzun süre yönetemez. Öyleyse esas güç insanların fıtratını okumaktır. Haklısınız efendim. Yaklaşık 150 yıldır Osmanlı'yı insan fıtratını bu kadar iyi okuyan bir padişah yönetmedi. O kötülüğün gücünün nasıl çalıştığını çok iyi biliyor. Efendimiz bugüne kadar bu bizim için iyi bir şeydi. Evet, iyi bir şeydi. Çünkü İngiliz ve Fransız cücelerinin hızlı gelişmesine karşı imparatorluğu ayakta tuttu. Ve gücün dağılımını lehimize dengeledi. Sırası geldiğinde yıkılması gereken Osmanlı'yı yıkılması zor bir hale getirdi. Bu da bizim için kötü bir şey. Emirleriniz? Kardeşlerimizi toplantıya çağır. En iyi bildiğimiz oyunu oynayacağız. Boris Efendi, Evet. emrettiğiniz gibi Üsküplü'yü bulduk. Göz altında tutuyorduk. Bugün büyük bir silahlı çatışmaya girdi. Zabit Gazanfer'i yaraladı. Lakin tam öldürecekken yapmadı. Belki de yaralı olarak kurtulmasını istiyordu. Ve neden böyle bir şey yapsın ki? Vicdan. Vicdan? En akıllı insanı bile esir eder. Üsküplü'nün peşini bırakın artık. Emredersiniz. Üsküplü şerefsizini bulmamız şart. Evelallah kardeşim. Ama şimdiye kadar bulmadığımız hata. Oğlum başka işlerimiz vardı. Elimizi kolumuzu bağladılar resmen. Baksana. Nereye gençler?
Gözünü dört aç. Nereye olacak hocam? Adaleti sağlamaya. Ne sen zabitsin, ne ben kadıyım. Adaleti nasıl sağlayacaksın oğul? Silahınla mı? Ha? Eğer silahınla, mermilerinle sağlayacaksan adaleti, kendi kanunlarını adaletin üstünde görüyorsan eğer, yazıklar olsun bana. Hocam. Ben şahsi bir intikamın peşinde değilim. Bunu en iyi siz biliyorsunuz. Temsil ettiğimiz bütün itikadi ve beşeri değerleri korumak adına hakkaniyetin ve zaferin peşindeyim. Fevkalade öyleyse. Nereden başlıyoruz? Nereden başlayacağımızı çok iyi biliyorum. Müsaadenizle ama. Müsaade senin. Düş önümüze. Aferin. Evet, herkesin tetkiki bitti mi? Evet. Hadi öyleyse dışarıya. Şunların neşesine bak, Allah eksiltmesin. Bir de sen neşeli olsan. Ben Mesut'um abla. Ne oldu? Şimdi sen zannediyorsun ki... eğer Mustafa ile izdivaç edersem... dünyanın en mesut insanı olurum. Et. Edin tabii. Çok da yakışırsınız. Lakin şunu iyi bil. Neyi bileyim abla? Benim Gıyasettin'im, Mustafa, Ali. Bunlar var ya, bunlar kefenleriyle gezerler. Bunlar bizden önce silahlarıyla evlenmişler. Gel. Esat Paşa, Başınız sağ olsun Boris Efendi. teşekkür ederim. Elim hadiseden beri pek İstanbul'da değildiniz. İnzivaya çekilmem gerekiyordu. Umarım anlayışla karşılamışsınızdır. Elbette, elbette. Biliyorsunuz, Azize'yi de öldürdüler. Duydum. Sizin de başınız sağ olsun. Sağ olun. Sizin için yapabileceğim herhangi bir Hiçbir şey... şey. Hiçbir şey mi? Günahlarımızın bedelini yeterince ödemedik mi Esat Paşa? İşbirliğimize şimdilik ara vermeye ne dersiniz? Siz nasıl isterseniz. O zaman Elbette. Müsaade sizin. Aynı külliye altında yaşıyoruz ama yüzünüzü gördüğümüz yok bu arada. Haklısın. Aynı çatı altında nelerle uğraştığımızı bir bilsen. Padişahımız emrettiler, başımızın üstünde yeriniz var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aşağıdaki olaylarla ilgili bir malumatım yoktur. Olsun da istemem. Lakin şunu öğrenmek isterim. Neden burayı seçtiniz? Burası böyle bir faaliyette bulunmak için insanın aklına gelebilecek son yer. İnsan kötülük yapmak isterse
er ya da geç bir yolunu bulur Davut Paşa. Ne yapar ne eder bir yerden sızar. Her gün mutlaka 2 saat çalışıyorsun. En tehlikeli düşman sessiz olandır. Padre'nin dediği gibi her zaman hazır olmak gerek. Doğru. Vücudum dinç. Yorgun olan burası. Rüyalar. Yine rüyalar mı? Hep aynı kadını görüyorum. Beni seviyor. Sarılıyor, öpüyor. Sonra birileri bizi zorla ayırıyor. Celal. Neden seçilmiş çocuklar biz olduk? Ne? Neden bizi seçtiler? Hiç düşünmüyor musun? Öldürdüğümüz onca insan, çıkardığımız savaşlar. Bunları neden yapıyoruz? Para. Padre bunları duyarsa cezanı biliyorsun. Ölüm. Bir ölüm meleği olarak ölümden korkmamayı öğrendim Celal. Sana hiç olmuyor mu? Farah, bu saçma sapan şeyleri kafandan at artık. Biz seçilmişler. Bu dünyanın kaderiyiz. Dünyanın kaderi mi? Hakikaten inanıyor musun buna? Celal. Dünya çok büyük. Biz de onun kaderi olamayacak kadar küçük varlıklarız. Kardeşlerim, sizi acil toplantıya çağırdım. Tehlike altındayız. Padişah Kadı Gıyasettin'i bankadan sonra istihbaratın başına geçirdi. Ve biz onu büyük patlamada yok edemedik. Bunu en iyi Boris kardeş bilir. Öyle değil mi Boris kardeş? Yüce Efendi. Evet Boris Zaharyas. Gıyasettin'in ahlakı ve dirayeti, Mustafa'nın zekası ve padişahın ufku ve aklı ile birleşirse ne olur? Davut Paşa, Yüce Meclis'le alakalı ne varsa hissettim. Bir mahsuru yoktur inşallah. Padişahımızın emriyle teşkilatın başkanı sizsiniz. Her türlü ruhsat elinizde. Lakin bizzat benden istemiş olsaydınız daha makbule geçerdi. Yanınızdaki bu Ben Abdullah. Foto Abdullah. kim olduğunuzu biliriz. İcatlarınızı da. Kadı Gıyasettin beni buraya davet ettiğinde etrafı biraz dolaştım. Dolaştınız da demek. Evet. Çok şaşırdım. Dünyada ne kadar yeni icat varsa hepsini buraya getirmişsiniz. Beynelmelal bir harbin içindeysek ki öyleyiz, düşmanımızın kuvvetinin ne olduğunu bilmek lazım gelir. Bizim korkumuz ilimden değildir. Bizim korktuğumuz gizliliğimizin açığa çıkmasıdır. Bir sıkıntınız olmasın Davut Paşa. Abdullah Efendi bundan böyle bizimle birlikte çalışacak. Bizim de burada kurduğumuz bir nizam var Kadı Efendi. Onlarca muhbir sokakta. Her deliğe göz atıyor, her sese kulak kabartıyorlar. Tek istedikleri bizim mevzilendiğimiz yeri öğrenmek. Allah'a şükür ki şimdiye kadar bir tek bilgi kırıntısı dahi vermedik. Bunda muvaffak oluşumuzun sebebi burada kurduğumuz nizam sayesinde.
Benim usullerime alışacaksınız Davut Paşa. Karşımızdaki düşman şeytandır. Şeytanla baş edebilmek için bazen şeytan gibi olmak gerekir. Bu işlerde adalet yürümez. Bu işler adaletle çözülmez. Çok yakında siz de bunu anlayacaksınız Gıyasettin Efendi. Gıyasettin'in yeni vazifesi bizim emellerimiz için büyük tehdit oluşturur. Yalnız emellerimiz için değil, bizim için de büyük tehlike olur. Eğer şimdi önlerini kesmezsek sonra çok geç olacak. Bu durumda ne yapmalıyız Boris Zaharyas? En iyisini siz bilirsiniz Yüce Efendi. Hem padişahın hem de Osmanlı'nın kolunu kanadını kırmak için 25 yıl önce yaptığımız şeyi tekrarlayacağız. Firavun harekatı için hazırlanın. Manastıra haber gönderin. Ölüm melekleri gelsin. Karakol patlamasında başaramadığımız şeyi bu sefer kökünden halledeceğiz. Biz düşmanımızın büyüklüğünü de, tehlikesini de farkındayız. Lakin siz bizim usullerimizde teşkilatta ne katacağımızı hala farkında değilsiniz. Siz öyle görüyorsanız benim yapacak hiçbir şeyim yok. Bu nedir? Nereden buldunuz bunu? Bu nedir Davut Paşa? Harita ve bir ev. Ayna ev diyorlar. Bu evin Yüce Meclis'in irtibat noktalarından biri olduğunu sanıyoruz. Sanıyorsunuz demek. Evet. Ev gözetimimiz altında. Ne zamandan beri? 6 ay 4 gün. Beklemekteki maksadınız ne? Büyük balığın oltaya takılması. Kimin büyük balık olduğunu nereden bileceksiniz? Bir his. Bunlar nedir? Sınır noktaları gibi. Onları hala çözemedik. Araştırmaya devam ediyoruz. Ayna evi basacağız. Yapmayın Gıyasettin Efendi. Önce istihbarat. Düşman içimizi kemirirken zamanımızın olduğunu düşünmeniz hatadır Davut Paşa. Bakın. Bu lekeler ne biliyor musunuz? Kan. Bu haritayı ele geçirmek için 20 yıldır yanımda olan neferlerimden biri kollarımda şehit oldu. Merak etmeyin. Bu harita boşa gitmeyecek. Eğer gitmekte kararlıysanız size en iyi adamlarımdan... Söylediğiniz gibi bu bir savaş değil. Baskın. Allah yardımcınız olsun. Abdullah, diğer evrakları incele. Bana Farah'ı getirin.
Gel Farah. Onlara iyi bak. Pek çoğu senin yaşına erişemeyecek. Bazıları casus, bazıları savaşçı olacak. Ama hiçbiri senin kadar yetenekli olamayacak. Buraya ilk geldiğin günü hatırlıyorum. Zayıf, çelimsiz bir kız çocuğuydun. Ama şimdi görüyorum ki kardeşliğin yüzyıllardır çıkardığı en iyi kadın savaşçısın. Bu yüzden vereceğim vazifede sana çok güveniyorum. Firavun harekatına başlıyoruz.